Demans, Alzheimer. Bu kelimeler ağır, hatta korkutucu gelebilir. Ama onları anlamak, bakım ve destek sağlamanın ilk adımıdır. Demans bir şemsiye terim gibidir. Düşünmeyi, hafızayı ve iletişimi etkileyen bir grup belirtiyi tanımlar. Sisin çöküp her şeyi görmeyi zorlaştırdığını hayal edin. Demans da beyin için böyle bir şeydir. Alzheimer hastalığı en yaygın demans türüdür. Zamanla giderek yoğunlaşan belirli bir sis türü gibidir. Alzheimer, beynin sinir hücrelerini etkileyerek iletişim kurmalarını zorlaştırır. Bu da hafızayı, düşünmeyi ve davranışı etkiler. Henüz Alzheimer için bir tedavi bulunmamakla birlikte, semptomları yönetmenin ve yaşam kalitesini artırmanın yolları vardır. Unutmayın, bilgi güçtür. Bu rahatsızlıkları anlayarak onlarla yaşayanları daha iyi destekleyebiliriz. Demans farklı şekillerde ortaya çıkabilir, ancak dikkat edilmesi gereken yaygın belirtiler vardır. En erken ve en dikkat çekici belirtilerden biri hafıza kaybıdır. Demanslı bir kişi yakın zamanda yaptığı konuşmaları, randevuları ve hatta tanıdık isimleri unutabilir. Tanıdık görevlerde zorluk çekmek bir diğer kırmızı bayraktır. Eskiden özenle yemek pişiren biri, basit bir tarifi takip etmekte zorlanabilir. Ruh halinde ve davranışlarda değişiklikler de bunamanın göstergesi olabilir. Sinirlilik, endişe veya sosyal ortamlardan uzaklaşma artışı endişe kaynağıdır. Zaman, mekan ve hatta sevdikleri konusunda kafa karışıklığı yaşamak, bunama yaşayan biri için kafa karıştırıcı ve korkutucu olabilir. Kendinizde veya sevdiğiniz birinde bu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz, bir doktora danışmanız çok önemlidir. Durumun etkili bir şekilde yönetilmesi için erken teşhis çok önemlidir. Alzheimer, diğer demans türleriyle bazı semptomları paylaşırken, aynı zamanda kendine özgü zorluklar da ortaya çıkarır. Ayırt edici bir işaret, dille ilgili zorluktur. Doğru kelimeleri bulmak, konuşmaları takip etmek ve hatta basit talimatları anlamak giderek zorlaşabilir. Görsel ve uzamsal yetenekler de Alzheimer'dan etkilenir. Mesafeleri yanlış değerlendirmek, derinlik algısında sorun yaşamak veya tanıdık ortamlarda kaybolmak sık görülen durumlardır. Alzheimer ilerledikçe bireyler kişilik ve davranışlarında değişiklikler yaşayabilir. Eskiden rahat buldukları durumlarda içine kapanık, şüpheci ve hatta ajite olabilirler. Bu değişiklikler hem birey hem de sevdikleri için üzücü olabilir. Alzheimer'ın ilerleyici bir hastalık olduğunu hatırlamak önemlidir. Erken teşhis ve müdahale, semptomları yönetmeye ve ilerlemesini yavaşlatmaya yardımcı olarak, bireylerin bağımsızlıklarını ve yaşam kalitelerini mümkün olduğunca uzun süre korumalarına olanak tanır. Demanslı birine bakmak, sabır, anlayış ve büyük bir şefkat gerektirir. Destekleyici bir ortam yaratmak, onların refahı için çok önemlidir. Bu, düzenli bir rutin oluşturmayı, çevrelerindeki değişiklikleri en aza indirmeyi ve güvenliklerini sağlamayı içerir. Açık iletişim şarttır. Basit kelimeler ve kısa cümleler kullanarak yavaş ve sakince konuşun. Kafa karışıklığına neden olabilecek açık uçlu sorular sormaktan kaçının. Bunun yerine seçenekler sunun ve mümkün olduğunda görsel ipuçları kullanın. Demanslı bireylerin bir dizi duygu yaşayabileceğini unutmayın. Kendilerini hayal kırıklığına uğramış, korkmuş veya bunalmış hissedebilirler. Duygularını onaylayın ve güvence verin. Müzik dinlemek, eski fotoğraflara bakmak veya dışarıda vakit geçirmek gibi keyif aldıkları aktivitelere katılın. Demanslı birine bakmak zorlayıcı olabilir, ancak aynı zamanda derinlemesine ödüllendiricidir. Sevgi dolu ve destekleyici bir ortam yaratarak durumun zorluklarında yol almalarına ve yaşam kalitelerini artırmalarına yardımcı olabiliriz. 5. bölüm, günleri aydınlatmak, demanslı kişiler için aktiviteler. Anlamlı aktivitelere katılmak, bunamayla yaşayan kişiler için çok önemlidir. Zihinlerini harekete geçirebilir, ruh hallerini yükseltebilir ve bir amaç duygusu sağlayabilir. İlgi alanlarına ve yeteneklerine uygun aktiviteler seçin. Müzik terapisi inanılmaz derecede güçlü olabilir. Tanıdık melodiler anıları ve duyguları uyandırabilirken, şarkı söylemek bilişsel işlevi ve konuşmayı geliştirebilir. Sanat terapisi, kendini ifade etmek için yaratıcı bir çıkış noktası sunar
ve kaygı ve ajitasyonu azaltmaya yardımcı olabilir. Kağıt oyunları, dominolar veya yapbozlar gibi basit oyunlar, zihinsel uyarım ve sosyal etkileşim sağlayabilir. Geçmişi yad etmek de faydalı olabilir. Eski fotoğraflara bakmak, hikayeler paylaşmak veya klasik filmler izlemek, neşeli anıları ateşleyebilir ve bağlantıları güçlendirebilir. Hastalık ilerledikçe aktiviteleri uyarlamayı unutmayın. Önemli olan, bunamanın zorlukları arasında neşe ve bağlantı anları yaratarak eğlenceye ve katılıma odaklanmaktır. 6. Bölüm: Birlikte bir yolculuk. Aile ve arkadaşların rolü. Aile ve arkadaşların desteği, bunamayla yaşayan biri için paha biçilmezdir. Hastalığı ve ilerlemesini anlamak, etkili bakım ve destek sağlamak için çok önemlidir. Sevdiğiniz kişinin davranışları değişse bile hala orada olduğunu unutmayın. Onlarla tartışmaktan veya onları düzeltmekten kaçının. Olumlu ve destekleyici bir ortam yaratmaya odaklanın. Diğer aile üyelerinden, arkadaşlardan veya destek gruplarından destek almaktan çekinmeyin. Unutmayın, bu yolculukta yalnız değilsiniz. 7. Bölüm: Cevapları aramak, demansın tanısı ve erken teşhisi. Demansın erken teşhisi, etkili yönetim ve iyileştirilmiş yaşam kalitesi için çok önemlidir. Kendinizde veya sevdiğiniz birinde endişe verici semptomlar fark ederseniz, bir doktora danışmaktan çekinmeyin. Tanı süreci tipik olarak kapsamlı bir tıbbi geçmişi, fizik muayeneyi ve bilişsel değerlendirmeleri içerir. Doktorlar ayrıca diğer durumları ekarte etmek için kan testleri, beyin taramaları veya diğer testleri isteyebilir. Demans teşhisi almak bunaltıcı olabilir. Yalnız olmadığınızı hatırlamak önemlidir. Durumu anlamanıza ve önünüzdeki yolculukta yol almanıza yardımcı olacak kaynaklar mevcuttur. Erken teşhis, bireylerin tedavi seçeneklerine erişmelerini, gelecekleri hakkında bilinçli kararlar vermelerini ve bakımlarını planlamalarını sağlar. Ayrıca teşhise uyum sağlamak ve destek ağlarıyla bağlantı kurmak için değerli zaman sağlar. 8. Bölüm: Yolda ilerlemek, demans ve Alzheimer için tedavi seçenekleri. Demans veya Alzheimer için tedavi yoktur. Ancak semptomları yönetmek ve yaşam kalitesini artırmak için tedaviler vardır. İlaçlar bilişsel işlevi ve ruh halini iyileştirebilir. Bu ilaçlar beyindeki nörotransmitterleri hedef alır. İlaç dışı tedaviler de önemlidir. Bilişsel uyarım terapisi, davranış terapisi ve uğraşı terapisi içerir. 9. Bölüm: Bütünsel bir yaklaşım, optimal refah için terapileri birleştirmek. Demans ve Alzheimer'ı tedavi etmek kapsamlı bir yaklaşım gerektirir. Farklı terapileri birleştirmek sinerjik bir etki yaratabilir. İlaçlar, bilişsel semptomları yönetmek için önemlidir. Bilişsel uyarım terapisi, bilişsel işlevi sürdürmeye yardımcı olabilir. Yapbozlar ve oyunlar gibi zihinsel aktiviteler içerir. Davranış terapisi, zorlayıcı davranışları ele almak için önemlidir. Eğitimli terapistler, başa çıkma mekanizmaları geliştirmeye yardımcı olabilir. 10. Bölüm: Bir umut ışığı, devam eden araştırmalar ve gelecek yönlendirmeleri. Demans ve Alzheimer'a karşı mücadele devam ediyor. Araştırmacılar yeni tedaviler ve nihai bir tedavi bulmak için çalışıyorlar. Teknolojideki gelişmeler, beyni ayrıntılı incelemeye ve hastalık mekanizmalarını çözmeye olanak tanıyor. Kök hücre ve gen tedavisi gibi yenilikçi tedaviler umut vaat ediyor. Bu yaklaşımlar, bunamanın seyrini yavaşlatmak veya tersine çevirmek için büyük umut vaat ediyor. 11. Bölüm: Zarafetle yaşamak, demans karşısında hayatı kucaklamak. Demans veya Alzheimer hastalığı teşhisi yaşamı altüst edebilir. Ancak bir kişinin varoluşunu tanımlamak zorunda değildir. Bu koşullar zorluklar yaratırken, aynı zamanda büyüme, bağlantı ve şu anki yaşamı kucaklamak için fırsatlar da sunar. Demansla yaşayan bireyler için neşe getiren şeylere odaklanmak, anlamlı aktivitelere katılmak ve ilişkilere değer vermek, yaşam kalitelerini artırabilir. Kendilerini destekleyici bir aile, arkadaşlar ve bakıcılar ağıyla çevrelemek, rahatlık, güvenlik ve aidiyet duygusu sağlayabilir. Aileler ve arkadaşlar için kendilerini hastalık hakkında eğitmek, sabır ve şefkat göstermek,
ve bireyin güçlü yönlerini ve yeteneklerini kutlamak, sevgi dolu ve destekleyici bir ortam yaratabilir. Demansla yaşamak, uyum ve direnç yolculuğudur. Şu anı kucaklayarak, bağlantılara değer vererek ve gerçekten önemli olana odaklanarak, bunama hastası bireyler ve sevdikleri bu yolda zarafet ve haysiyetle ilerleyebilirler.